Merhaba, Nordic Runes'un ilk bölümüne hoş geldiniz. Aslında Nordic Runes'u bilenler biliyorlar. Podcast serisi olarak başlamıştı. Bunu YouTube'a çevirmeye karar verdim. Şimdi YouTube bölümlerinin ilk bölümleri diyeyim o zaman daha doğru olacak. Nordic Runes'un ilk YouTube bölümüne hoş geldiniz. Bu aslında çok ayaklı bir proje arkadaşlar. Bir ayağında Star Wars konuşacağız. Star Wars konuşan 500 milyarıncı kanaldan biriyiz. Evet farkındayım ama bunu farklı yöntemlerimizle konuşacağız. O yüzden bunu söylerken güveniyorum yaptığımız şeye. Güzel olacak. Sevgili eşim de buradan bayağı beni bu konuda hadi işte yapabilirsin. Zaman bulmakta çünkü çok zorlanıyorum. Yaparsın, ayarlarız bilmem ne falan gibi çok güzel gazladı beni. Umarım zaman bulacağım arkadaşlar çünkü yani araya çok fazla update'ler oldu. Evlendim. Araya bir okul soktum sanki hiç yokmuş gibi yani çok lazımmış gibi yani onu da gerçekten ölerek falan devam ediyorum. İş yoğunluğu vesaire herkesin yaşadığı saçma sapan yoğunluklar yüzünden hep yapmak istediğim şey ama bir türlü hayata geçiremedim. Şimdi tamam lan dedim yani geçiriyorum en sonunda artık. Çünkü güzel konseptlerimiz var. Yani herkes video çekiyor. Karıncalar falan çekiyor artık herhalde. Yani doğada bile herkes video çekiyor. Artık bir ben çekmiyorum yani video. O yüzden de bakalım ne olacak göreceğiz hep birlikte. Biraz konsept anlatayım. Şimdi kanalımı şöyle ilerletmeyi düşünüyorum. Sevgili eşimle beraber Star Wars sohbetleri yapacağımız çok elit yer yer gömeceğimiz elit gömeceğiz ama öyle yani sokak çocukları gibi gömmeyeceğiz. Eğitim seviyesi yüksek tutacağımız bir aşağılama şekli düşünüyorum. Çok bu konuda sakin olmaya çalışacağım. Çünkü çok güzel bölümler bizi bekliyor. Bunun dışında o Star Wars ayağında evrenle alakalı bulmak istediğiniz bir de bizden dinleyin dediğimiz şeyleri kendi tarzımızda, kendi üslubumuzda konuşacağımız bir bölüm olacak. Bu Nordic Runes'un altında olacak. Bunun haricinde bir de benim böyle sapık manyak tarafım var. Yani bu işte Ancient History, işte Hidden History, Ancient Alien Stories bilmem ne falan. Onlarla ilgili ilgilisine, meraklısına biraz sınırları zorlayacağımız sapık bir bölüm olacak. Orada da işte böyle kafaları falan kırarız diye yapacağım bir ayrı koldan ilerleyecek. Orada yalnız olacağım çünkü sevgili eşimin kariyerine de dokunmak istemiyorum. Bu tamamen bu tamamen benim sorumluluğumda olması gereken bir şey olduğu için ortada kendim öteceğim. Ama Star Wars'ta gayet güzel birlikte yapacağız. Yani ben yanıma bir hayat arkadaşımı almayacaksam neden yani değil mi? En beni anlayan, en güzel konuşabileceğim insanla Star Wars canım evrenimi birlikte e, gerek program hakimiyeti olsun, gerek düşünce yapısı olsun emanet edebileceğim en güvendiğim kişiyle beraber en sevdiğim evrenimi konuşmak istiyorum. O yüzden o 2 kişilik olacak. Burada da bugün aslında konusu işte bu daha teknolojik bilmem ne falan haberleri de paylaşacağımız yeri geliyor. Böyle sapık sapık antik insanlık tarihiyle alakalı haberler, arkeolojik haberler falan çıkıyor. İşte 714 bin bilmem kaç senelik işte insan DNA'sı bulundu falan gibi şeyler olursa buraya gelip kafayı yeriz birlikte hep beraber. İşte o tarz sapık haberleri falan birlikte buradan takip edeceğiz arkadaşlar. Zaten bu benim normalde de yaptığım bir şey olduğu için benim ekstra vakit harcamayacağım ama buraya da düzenli olarak devam edebilmem gerekiyor ya hani. O yüzden de kendi kişisel zevklerimden birazcık böyle işte destek almam gereken bazı durumlar tabii ki de oluyor. Nordic Runes'un bu kısmı öyle ilerleyecek. Şimdi bugünün konusu aslında başkaydı ama ben bir takım bir şeyler yaşadım. O yüzden update etmek istedim bugünün konusunu. AI hakkında konuşacağız bugün. Biraz AI gömeceğiz. Teknoloji düşmanı değiliz. Teknolojiye ne kadar düşkün olduğumu falan zaten yakınımdaki herkes bilir. Beni de zaten çok destekleyen, bu bir şeyin altından kalkmama çok yardımcı olan
nimetlerinden her zaman yararlandığım bir alan yani. Teknolojiyle hiçbir derdim yok. Benim derdim bunu yöneten insanların artık iyice sapıklaşmasına karşı hissettiğim bazı duygular var. Birlikte gömeriz. Yakın zamanda AI'nin geldiği bu boyut hoş mu arkadaşlar? Bunu insanlık olarak siz yaptınız. Çok mu güzel oldu? İşverenlere sesleniyorum. Çok mu güzel oldu? Bana söyler misiniz yani? Bu kadar AI'laşmak gerçekten. Yani tam olarak neyinizi çözdü ki? Bu AI'ye yani bir hakikaten ne zaman sıçayım diye sormadığımız kaldı ya. Bu ne böyle? Ben anlayabilmiş de değilim. Yani bari de mesleklerimize sirayet etmeseydi bu konu yani. Sinir olduğum şeyler yaşadım tabii ki de. O yüzden dediğim gibi update ettim. O çok da güzel hazırlandım bu bölüme. Bütün art konsept her şeyiyle. Böyle yapacağım bundan sonra bu arada. Görselcilik her yerde. Meslek hastalığı. Neyse. Yani tamam anlıyorum. Hız çok önemli vesaire falan ama yani bu kadar hani bir şeylerin içini boşaltılması nereye kadar okey? Ben her zaman yayın iyi işbirliği içerisinde yönetildiğinde bizim yanımızda olabilecek bir teknoloji olduğuna inancımı koruyarak ama hep böyle insan tarafında işte o ruh, eter denilen şeyin savunucusu oldum. Ne zaman ki artık yani mesleklerimize kadar sirayet eden bir tecavüzle karşı karşıya kalınca artık benim de sinirlerim tabii ki de yıprandı yani. Siz çok memnun musunuz acaba şu an olan şeyden? Hiçbirinizin mesleği etkilenmedi mi? Benim şu anda korkunç derecede tehdit altında yaşadığım hayatın neredeyse yarısını yalan ettiniz. Zaten her yer bozuk bozuk tekst içerisinde falan. Yani ilk mezun olduğumuz ilk sene zaten onun bunun bilmem ne tanıdıklarını her yere getirerek işte yayın evleri bilmem neler kapatılıyordu. Bir ondan yana işte bir yürünmüyordu. Şimdi bir de deneyimsiz, kalitesiz tekstler her yerde dönüyordu o yıllarda da. Şimdi bir de üstüne üstlük tam bunlar temizlendi. AI'dan bozma, saçma sapan abuk sabuk metinler her yerde. Reklam şeylerinde, içeriklerinde dönüyor yani. Bu mu çok güzel yani şu an? Bu hiç güzel bir şey değil arkadaşlar. Yani kusura bakmayın yani. Bununla nereye kadar böyle hani gidilebilir bilmiyorum yani. Siz mesela şu an hiç görmüyor musunuz? Ben çok Instagram'da falan kaydırırken görüyorum. Reels'ta falan çıkıyor. İşte kendi sesinle şarkı söyle falan. Ya, sesin kötüyse zaten şarkı söylememen gerekiyor. Hani senin sesinin kötü olup olmadığını bilirsin zaten. Ya da ne bileyim hani bunu deneyip ah ben ne kadar güzel şarkı söylermişim aslında mı diyoruz. Bu teknoloji neyimize yarıyor tam olarak. Hepiniz yaptınız yani biliyorum. Ya da yapanlar bu kanalda değil ya. Bir de niye ben size saydırıyorum ki özür dilerim canlarım. Bir dakika hemen düzeltiyorum. Zaten bunu yapanlar beni izlemiyordur. İzlemesinler. İzlemeyin arkadaşlar. İstemiyorum. Neyse tekrar sinirlerime hakim olacağım. Yani bu mu yani kaliteli içerik? Bir kere buna da katılmıyorum asla. Gelmişler işte ne zamandı en son Rammstein tribute bandlerden bir yerli bir grup değil bu arada söyleyeceğim. İşte yabancı bir o kadar sinirlendim ki kim olduğuna bile bakmadım. Yani direkt kaydırdım hesabı. Tribute bandlerden bir tanesi Türkiye'ye geliyor belli. Sosyal medya işte falan kasmışlar. Aralık ayındaydı galiba. Daha yeni yıl olmamıştı. İşte İstanbul'da bilmem kaç Aralık'ta falan gibi bir şey vardı. Reklam metniyle döndü o Reels. Yani bilmiyorum gördünüz mü? Haftalarca falan döndü bir de. Dedim ki ya bunu ne zaman fark edecekler? Fark etmeyecek. Siklerinde değil çünkü. Fark etseler de umurlarında değil. O yüzden o dönmeye devam etti. Tabii bunu ayıkmam benim çok daha haftalar geçtikten sonra oldu. Ona da daha kendime de kızıyorum. Sence umurunda mı insanların bu diyorum. Umurlarında değilmiş işte en sonunda anladık. Bütün bölümler dijitalleşiyor. Madem bütün bölümler dijitalleşiyor biz de o zaman en çok da bu bölümün konu başlığını değiştirmemin sebebi, AI'ye dönmemin sebebi. Madem bütün bölümler dijitalleşiyor biz de bunun ruh kısmında kalacağız ve dijitalleşmeye karşı da her zaman her yerde bu duyguyu barındıran bireyler olarak insan tarafını savunmaya devam edeceğim. Bunu gerek YouTube yaparak gerek çıktı üreterek yani bizim mesleğimiz gereği de yaptığımız şeyler hep bir çıktı. Yani ben 2010'dan beri tercümeyle uğraşıyorum. Yan dallarla destekledim evet.
bir sürü şey ekledim üstüne. Çünkü o bir şey değil, o zevk için yapılan bir şey ama yani şansım da yaver gitti. Hep istediğim şeyden çalışarak yıllarımı geçirdim. Yani şimdi peki hoş bir şey mi şu an geldiğimiz nokta? Ben o tercümeleri bu kadar mekanikleşelim diye mi yaptım? Şimdi baktığım zaman mesela o kadar saçma tekstlerin her yerde dönmesinin tek sebebi insanlar. Gene biziz. Onu da yöneten gene insan. Bu çok güzel bir şeyken bunu kendimiz için ne kadar kötüleştirebiliriz? Gene teknolojiyi böyle kullanarak mahvettik. Şimdi ben bu çıktıları ürettiğim zaman ve ortaya koyduğum metinin aynısını yapabileceğini iddia edildiğinde AI tarafından ben insan olarak o zaman hiçbir faktörüm yok. Öyle mi? O zaman işte her yerde görürsünüz İstanbul'da bu aralıkta diye metinlere. Ondan sonra yine beni işe alıp tutup bir tane firma işte AI çıktılarını kontrol edin. AI controller falan diye yeni meslek grupları çıktı şimdi bir de. Ondan sonra daha düşük maaşla bozuk bozuk metinleri kontrol ettireceksiniz. Ya böyle bu düzen bir kere işlemez, işlemeyecek. En sonuna kadar da içinde ruh olan her şeyin içinde bulunmaya and içtim. O yüzden espri yapmaya da birlikte devam edeceğiz. O yüzden böyle YouTube kayıtları da almaya birlikte devam edeceğiz. Başka birlikte yapılan şeyleri unuttum. Yeni bir şeyler konuşacağız. Belki işte güzel zevklerimizi birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Ama hiçbir zaman teknolojinin karşısında olmak zorunda değiliz bunları yaparken. Yani ben sadece fucking bir human being'im yani. Hani bunu bu kadar büyütmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Bu kadar AI gömdük. Onun dışında şeyleri gömecektim. Söyledim gerçi onu. Bu işte vokal yapsaydım nasıl sound ederdi falan. Ya bu ne kadar o yaptığınız ayrıca yaptırdığınız şarkıların hepsi çöplük arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Aranızda yaptıran var mı bilmiyorum. Korkunç duyuluyor hepsi. Hiçbiri bir insan çıktısı olabilecek seviyede değil. Bunun da bir takım nedenleri var ama siz zaten o yaptırdığınız şeyleri çok güzel, mükemmel bir müzik olarak değerlendirdiğiniz için varsa eğer yolu düşen kanala AI savunan falan baştan hiç beraber başlamayalım diye açıklıyorum bunu da. Zaten anlatacak bir şeyim de yok ona yani. Hani o yaptırdığınız şarkıların hepsini çöplük dememin sebebi onların gerçekten şarkı olmaması. Yani bunu zaten hani burada anlaşamıyoruz ki da. İnsan beyni arkadaşlar hiçbir zaman kusursuz bir şeyi mükemmel algılamayacak. Bunu göreceğiz yani hep birlikte göreceğiz. Bunu biz bilenler olarak, bir şeyi üreten insanlar olarak, bir sürü çıktı üreten arkadaşım, eşim, dostum, kendim de dahil biz bu sürecin içerisindeyiz ya. Yani ben bir metin ortaya koyduğum zaman, ben bir çıktı ortaya koyduğum zaman, bir müzikle şarkı yaptığımız zaman bir sürü sanatçı insan var. Bir sürü arkadaşımız var. Bir şeyler üretiyorlar. Beste yapıyorlar insanlar. Biliyor musunuz? Beste yapmak ne kadar zor bir şey. Bilmiyorsunuz. Şarkı sözü yazdırıp da işte birleştirip orayı oraya birbirinin götünü kıçına bişine bağlayıp da altına 2-3 beat verip de release ettiğiniz bir şey değil o. Yani üzgünüm. Öyle bir şey zannediyorsanız da değil yani. Ama işte kaliteli şeyin ne olduğunu bile bilmeyen kişiler tarafından kalitenin tanımı tekrar yapılıyor ya günümüzde. Biz oradan yana zaten sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşadığımız şey tamamen bu. O yüzden ama herkes bunun ne zaman olduğunu bilmiyorum. Göreceğiz hep birlikte. Hiçbir zaman hiçbir makineleşme türü bu mükemmel olduğu savunuluyor. Mükemmel olmadığını İstanbul'da bu aralıkta diye dönen marketing tekstlerden falan zaten görüyorsunuz. Bir kere kendi içinde çelişen bir teknoloji. Mükemmel falan değil arkadaşlar. Mükemmelleştirmek için de hatta AI Controller meslek grupları açıldı. Madem mükemmel niye böyle şeyler var? Zaten o yalan, palavra. Bunun dışında da kusursuz olsa bile siz mesela arada hani bilmiyorum kullandınız mı? Yani o işte vokal yapsaydım nasıl sound ederdim falan diye denenen o application'ların hepsi bu ürünlerden hiçbirisi mükemmel değil arkadaşlar. O programlardan çıkan her şey çöplük arkadaşlar.
Bir kere uzun vadede beyni hackliyorsunuz. İnsan dediğiniz şey çünkü zaten kusursuz olan bir şeyi asla beğenmeye programlı bir şey değil. Çünkü bunun nedeni DNA'sı zaten kusurlu bir varlığız biz. Mükemmel falan değiliz. Mükemmel olduğumuz komple yalan. Öyle bir inançlarınızın bir yerinde öyle bir kırıntı varsa da çok üzgünüm, yani kusursuz değiliz. Bu yüzden kusursuzu zaten harika algılamıyoruz. Bazı kalitesini ayırt edebilen, kalitenin ne olduğunu tanımını güzel yapan arkadaşlarımız da var. Üretim ayağının bir parçası olmayıp üretilmiş kaliteli üretimden anlayan kişilerin perspektifinden de baktığınız zaman işte sakin duran bir şey olduğunda, mesela AI çıktısı bir şey, onun ne olduğunu tanımlayamıyor ama hissediyor. Ben işte bizim gibilerde anlıyoruz, onun ne olduğunu biliyoruz. O saki duran şey aslında kusursuzluk. Yani hiçbir text acayip çılgınlıktaki deadline'larla, acayip ruh hastası sapık due date'lerle falan zaten sağlıklı tekste dönüşemez. Hiçbir şekilde o kusursuzlukta şarkı söyleyen yok arkadaşlar. İnsan çıktısı denilen şey zaten. O doğallığı zaten kırçıllanmasından tutun işte çatallanmasına kadar falan zaten değişebilecek bir şey. Hiçbir şarkının içerisinde sound eden şeylerin mekanik gelmemesi gerekiyor hiçbir şekilde. Mekanik gelmeden ortaya insan çıktısı bir ürün olarak mükemmel bir şekilde sunulması zaten mevzu. Yani o yapılan şarkılar o yüzden size güzel gelmeyen arkadaşlarıma da söylüyorum nedenini. O yüzden güzel gelmiyor. Bunlar hep yani zaten tartışmaya açık şeyler ama bu kendi fikirlerimi söylemek için zaten açtım bu yayında. Gene zaten böyle minik minik videolarla karşınızda olacağız. İlk bölüm için o zaman hoş bulduk diyelim. Yine görüşeceğiz.